dostlar, herkese merhabalar. Şimdi Şırdaş şehrinin böyle bir ormanlık alanında sizlerle beraber tura çıkıyorum. Buraya daha önce gelmiştik ama farklı bir yerden gelmiştik. Şimdi oraya ulaşmak için buradaki yeni yoldan, yeni güzergahtan sizlerle beraber yola çıktım. Bugün hava güneşli. Buranın Norveç'in hava durumuna göre güzel bir gün. Güzel bir gün olduğu için de böyle öğleden sonra saat 5 civarında tura çıktım. Bakalım önümüze ne çıkacak. Evet, burada bakın hemen yön işareti koymuşlar. Burada böyle şey var. Patika yol var. Burada patika yol var. Ben şimdi buradan gideceğim. Buraya gelmemin sebebi de kıymetli dostlar, sizlere burada güzel bir şey göstereceğim. Burada fındık yetişiyor. Ben daha önce geçen sene gelmiştim. Öğrencilerle beraber gelmiştik. Burada fındık toplamıştık. Şimdi bu sene böyle bir daha denemek için geldim. Bunlar hep aslında fındık ağaçları. Şimdi asıl hedefime varayım. Ondan sonra orada göstermek istiyorum. Burası biraz daha yukarıda kalıyor. Ben normalde aşağı inmeye çalışacağım. Evet, karşıda bakın patika görünüyor. Burada yine ok işareti görünüyor. Evet, şimdi biz patika yola ulaşmak için devam edelim. Evet, bir tane de güzel şarkı çalıyor. Kırgızca şarkılar eşliğinde. Birazdan Türkçe şarkı da olacak. O şarkılar eşliğinde orman yolculuğu yapıyoruz. Evet, buradan normalde yukarıdaki alanlara gidiyor. Ben büyük ihtimal dönüşte buradan giderim. Ama benim gideceğim yer aşağıda kalıyor. Onun için şimdi o tarafa doğru devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu arada buranın bir özelliği aynı zamanda bol miktarda böyle şey çıkması, bakın mantar çıkması. Buralar hep böyle mantar sezonu geçtiği için maalesef bunlar toplanmadan kalmış, bakın. Norveç'in mantarları meşhur aynı zamanda, bakın. Bol miktarda mantar var, hem de yani az buz değil. Buralar hep böyle mantar. Evet, biz şimdi arayışımıza devam ediyoruz. Çok ilginç oldu. Benim geçen sene geldiğim yeri niye çıkaramadım anlamadım. Şimdi şu aşağıda yine yerler var. Bakın ha, burada da yine mantar var. Devam edelim ileri doğru. Evet. Ben hep seni düşünürüm diyor Hasan Sandık. Ben de hep arkadaşları düşünüyorum. Şu anda bir de fındık bulmayı düşünüyorum. Evet, eski dostları, eski günleri yad ediyoruz. Aynı zamanda ormanda böyle devam ediyoruz yolculuğumuza, turumuza. Şimdi şu ileride hemen dağın kenarında dik bir yamaç vardı. Orayı bulmamız gerekiyor ki. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Orada normalde bol miktarda fındık vardı. Ama bu sene nasıl olur, nasıl olmaz bilmiyorum. Şimdi bir oraya doğru gidelim bakalım. Şimdi evet. Evet. Normalde çocuklar böyle oynamışlardı. Bol miktarda etrafa dağılıp oynamışlardı. Ben o yolu karıştırdım zannedersem. Tamam, şimdi buradan böyle devam etmiştik. Dolayısıyla zannedersem buradan aşağı doğru devam edeceğim. Tamam. Şimdi bulduğum gibi dostlar. Umarım öyledir. Evet, şimdi tamam, buralarda oynamıştık geçen sene. Dolayısıyla hemen şu sol tarafta fındık topladığımız alan kalıyor. Evet, ormanın özelliği bilenler iyi bilir.
arazi birbirine çok benzediği için insanlar kolaylıkla karıştırabilir. Evet, şimdi ben şey yaptım, buldum. Normalde biz geçen sene bu aşağıdan gelmiştik. Çocuklar burada oynamışlardı. Buradan da böyle devam edip sağdan çıkıp gitmiştik. Bizim fındık topladığımız alan ise işte burada kaldı kıymetli dostlar. Şimdi aşağıya doğru devam ediyorum ben. Hemen burada yine böyle çocukların oynadığı araziler var. Burada mesela geçen sene topladığımız fındığı yemiştik. Şimdi ben buradan böyle devam edeyim. Bakalım şansımız varsa fındık toplarız. Yoksa da geçmiş günleri yad etmiş olduk diyerek geri eve döneriz. Kıymetli dostlar, bu sene aşırı derecede sıcaktı. Belki fındık rekoltesine etki etmiş olabilir, bilmiyorum. Bunu fındık yetiştiren arkadaşlar daha iyi bilir. Şimdi biz bulduğumuz araziye doğru gidelim. Bakalım önümüzde ne çıkacak. Şimdi bunun altından geçelim. Evet. Şimdi yavaş yavaş oraya yaklaştık. Şimdi normalde dediğim gibi bunlar böyle büyük küçük hep fındık ağaçları kıymetli dostlar. Bakın. Aha böyle yeni ürün, yeni mahsul şeyler, fındıklar. Evet, buradan normalde toplanabilir böyle kıymetli dostlar. Bu şekilde toplanabilir. Yeri böyle. Tabi toplayan kimse olmadığı için yeri yığılı kıymetli dostlar. Ben dalında toplamayı ümit ediyordum. Böyle bakın. Yine de bakalım şimdi. Biraz daha aşağıya inelim. Buralar böyle hep fındık kıymetli dostlar. Evet, varsa şey vardır. Sincaplar vardır tek tük. Yoksa da normalde burada kimse bu fındıkları toplamıyor. Şimdi biz geri dönüp öbür taraftaki araziye bir girelim. Hemen sol tarafta olması lazım. Evet. Şuradan geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Şimdi bu sol taraflar hep böyle aşırı derecede çalı çırpı gibi ama sonuçta fındıkların olduğu yer. Bol miktarda fındığın olduğu yer. Burada da bakın hep kıymetli dostlar. Böyle yer yeni dökülmüş fındıkla dolu bakın. Aha böyle inanmayanlar için. Evet kıymetli dostlar. Buralar hep böyle fındık. Aha böyle buralar hep fındık kıymetli dostlar. Evet, yeni dökülenler de var. Önceden dökülenler de var. Ben şimdi bunları toplayayım. Ondan sonra yine şeyimize devam ederiz. Videomuza devam ederiz kıymetli dostlar. Evet, Norveç'in fındığından da böyle toplayıp yemek nasip oldu diyelim. Geçen sene yemiştik tabi de bu da ikinci senesi olmuş oldu. Evet, bunlar hep böyle kıymetli dostlar. Fındık ağaçları. Ben aşağıda elimle toplamıştım. Yani direkt ağaçtan toplamıştım. Şimdi oraya da gideceğim yani bakalım. Kıymetli dostlar, benim fındık toplamam devam ediyor. Böyle taze yeni düşmüş. Ama işin ilginç tarafı şeyi bulamadım. O başında topladığım yeri bulamadım. Biraz önce de söylediğim gibi arazi birbirine çok benzediği için vallahi yanıldım herhalde. Böyle en azından ağacın başından dalından toplamasam bile böyle dibinden topluyorum. Bunlar çünkü çok yüksekte kalanlar. Ben geçen yıl direkt olarak böyle şeyinden toplamıştım. Dalını tutup toplamıştım. En azından şimdi böyle devam edelim. Nasibimize ne varsa tabii ki. Amacım burada bol miktarda fındık toplamak değil. Biraz da böyle farklı bir içerik üretmekti. Onu da bir miktar bile olsa yaptım diye düşünüyorum. Evet, böyle bakalım şu ileriye doğru.
çok ilginç bir şekilde şey yapamadım, orayı bulamadım. Burada böyle bakın uçurum arazi var. Aşağıda da normalde hemen şu ileride gördüm ben. Piknik yapılan yer var. Normalde böyle dalını tutup toplamıştım. Ama ilginç oldu, bu sene orayı bulamadım. Neyse yine devam edelim. Arayışlarımız devam ediyor. Bulduğumuzu çantamıza koymaya devam ediyoruz. Çantamız orada. Evet kıymetli dostlar. Trollstein, Björnstein yani Troll taşı, Ay taşı bölgesinden fındık arayışımız devam ediyor. Kıymetli dostlar, nereye geldiğimi de hemen size göstereyim bu arada. Yani ben epey bir arazide yanıldım gibime geliyor. Evet bakın burası. Hemen şu ileride bakın izi görüyorsunuz. Şuradaki izden devam ettiğimiz zaman kıymetli dostlar, bakın şuradaki izden bu ileride hemen şey var. Piknik alanı var. Şordal şehri hemen arka tarafta zaten. Buralar Şordal'ın kuzey tarafı. Ben çok şeye kalmışım. İleriye kalmışım. Normalde daha ileride kaldı demek ki şey. Şu ileride arka tarafta kaldı herhalde. Çünkü benim geçen sene geldiğim yerde böyle açıklık alan yoktu. Aşağısı normalde şeydi. Uçurumdu. Burası böyle açıklık alan olmuş oldu. Dolayısıyla ben daha ileriye doğru devam edeceğim gibi geliyor. Evet, ormanın içi böyle karanlık. Bunlar da aslında bakın fındık ağaçları ama maalesef üzerinde bu sene yok gibi. En azından benim bulunduğum yerdekilerden bulamadım gibime geliyor. Evet, tekrar geri ormana gireyim. Bu videomun sonuna doğru geldik diye düşünüyorum. Evet, fındığım böyle. Yine videom devam ediyor ama yavaş yavaş bitireceğim. Evet dostlar, geçen seneki geldiğim yeri sonunda buldum. Ama ve lakin fındık bulamadım. Dediğim gibi bu sene iklim biraz, hava durumu biraz, özellikle yaz döneminde falan çok şey geçmişti. Sıcak geçmişti. Belki ondan dolayı olabilir. Maalesef hiç fındık yok. Buralardaydı. Ben biraz önce şu aşağıdaydım bakın. Tabii ki görünüyor. Bir aşağıya inmişim. Geçen sene buralarda toplamıştık. Onu buldum. Nereden bulduğumu da şuradan hareket ederek buldum. Bakın burada çocuklar oynamıştı geçen sene öyle. Aynı Kızılderililer gibi bakın. Burada topladığımız fındığı falan çocuklarla beraber yemiştik. Onun için ben şimdi yavaş yavaş dönüşe doğru geçiyorum kıymetli dostlar. Önemli olan geçmişi bir yad etmekti. Müzik eşliğinde, ondan sonra böyle biraz fındık toplama eşliğinde örnekte olduğu gibi bulabildiğimizi tabii ki yine alıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş eve doğru geri yolculuğa çıkacağız. Bu seneki kısmetimiz böyle. Yaklaşık olarak 250-300 gram kadar bir şey oldu. Geçen sene daha fazla toplamıştım. Ben hiç hazırlık yapmadan geldiğim halde.
Kıymetli dostlar, ben bu karşıdan gelip şuradaki yoldan inip arkadan devam etmiştim. Geldiğim hemen evler de buradaydı. Şimdi ben oradan değil de buradan gideceğim. Burayı da ilk defa görüp sizlerle birlikte kat etmiş olacağız. Neler olduğunu bilmiyorum. O dediğim yeri göstermek üzere az bir yol kaldı. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Evet kıymetli dostlar. Çok az bir şey kaldı bu yolun bitmesine ve evet, o çok geniş arazi dediğim yere geldim. Çok geniş arazi dediğim yer ise Şordal'ın golf kulübü bay. Kıymetli dostlar. Şordal'ın golf kulübünün en batısındaki alana gelmiş oldum. Evet, buradan devam edeyim. Evet, bu ileriden devam edildiği zaman bizim evlerin oraya doğru çıkacağız. Burası golf kulübünün hemen uç kısmı. Kıymetli dostlar, ben bu arkadan geldim. Burası bahsini ettiğim tarla. Geçen sene bu karşıdaki tepeye çıkmıştım. Sonra bu sene şu karşıdaki tepeye çıktım. Onun da videosunu inşallah göstereceğim size. Burası dediğim gibi Şordal'ın golf sahasının en batı tarafları. Şimdi ben bu karşıdan devam edeceğim. Golf sahasının kenarından eve doğru yolculuk yapacağım. Golf kulübünün binasını da geçerek oradan eve ulaşacağım. Evet, böyle bir fındık ve orman turumuz oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Norveç'ten, Şordal'dan sağlıcaklı günler diliyorum.